Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni video, yeni konu. Uzun süredir akıllarda olan bir sorunun cevabı. Orklar nasıl yürüyorlar? Ya da yürüyorlar mı? Belki de yürüyorlar. Genel olarak sorulan bir soru. Birçok cevabı olan ama tek bir net cevabı olmayan bir video. Önce bunu net olarak söyleyelim. Kimse videonun sonunda ha işte bu cevap buymuş diyecek bir duruma gelmeyecek. Ancak Tolkien evreninin bu ünlü sorusunun varyant cevaplarını, çeşitliliğini göreceğiz. Kendi cevabımızı seçeceğiz. Olayımız bu. O zaman lafı çok uzatmıyoruz ve videoya başlıyoruz. Evet, ne demiştik? Birçok farklı cevap var. Ama biz burada belli başlı teorilerden bahsedeceğiz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Dediğim gibi net bir cevap olmayacak, teoriler olacak. Çünkü zaten genel incelemeye baktığımızda Tolkien'in olayları çözerken o bulduğu teorilere ya da üretme, o hafızayı kağıda dökme yöntemlerinin daha sonradan kendi içinde dinamiklerini değiştirdiği de biliniyor. Yazdığı birçok şeyin üzerine değişiklik yapıyor ve birçok noktada fikri değişiyor ve olayı yeniden inceliyor. Burada da birkaç kez karşımıza çıkan bir durumdan bahsediyoruz. Gondolin'de geçen bir pasaj burada ilk baz aldığımız nokta. Tabii sonuç olarak karşımıza ne çıkıyor? Morgoth'un bir üretim gücü olması. Daha sonra hikayenin ilerleyen zamanlarında çırakları olan Sauron ve Saruman. Onlarda da bu yetenek var. Bu miras onlarda da görülüyor. Bir şeyler üretiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ne demiştik? İlk cevap buydu. Şimdi dönelim, tekrar bir Tolkien'e bakalım. Daha sonra ne yapıyor? Fikir değiştiriyor profesör. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde. Ve ne karara varıyor? Eru dışında kimse canlı bir ırk oluşturamıyor Orta Dünya'da. Yasak kardeşim diyor. Sadece diyor Eru'da var bu güç diyor. Ben diyor öyle karar verdim diyor ki hatta biliyoruz ki Cüceç'in Aule ile böyle bir tartışma da ortaya çıkıyor zaten. Bu fikir değişikliğinin sonucunda nereye bakıyoruz? Evet, ilginç bir nokta karşımıza çıkıyor. Silmarillion'dan bir paragraf okuyacağım şimdi. Evet, verdiğimiz ilk cevap nedir? Morgoth bu ırkı kendisi yarattı. Ne için? Elflerle dalga geçmek için. Onlarla alay etmek için yapıyormuş. Şimdi teorik olarak bu durumda ne oluyor? Aslında üremiyorlar. Neden? Çünkü yapılıyorlar. Üretim, seri üretimler aslında. Morgoth kendisi için kullanabileceği, aynı zamanda da hiç sevmediği, nefret ettiği bir ırkla hafif kafa bulmak için böyle bir grubu yapıyor. Bu şekilde ne diyoruz? Üremiyorlar, yapılıyorlar. Tekrarlayayım, fabrikasyon bir durum var. Bu cebimizdeki ilk cevap. Belki de Morgoth bir şekilde yaşayan elfleri dönüştürüyor. Bu durumda ne oluyor? Doğal olarak elfleri dönüştürdüğünde kadın da var, erkek de var olayın içinde. Şimdi bir varlığın dünya görüşünü veya ne bileyim tarafını değiştirebilirsiniz ancak doğal olarak temel fonksiyonları fizyolojisinin aynı kalır. Niye? Çünkü alt tarafı kafasıyla oynuyorsunuz. Kafa ayarı değişiyor. Elf'ti, iyi taraftı, biraz daha pozitifti. Negatifleri de var tabii ki de. Şimdi tamamen ork oldu. Karanlık tarafın bir piyonu. Ancak doğal olarak nedir? Ilúvatar'ın çocukları nasıl ürüyorlarsa orklar da o şekilde üremeye başlıyor. Yani çocuklar, aile ve bir yapı oluşuyor bu sefer. Demek ki baktığımızda ikinci ihtimalimizde aslında kadın ork olma şansı ve onların da bir aile yaşamı olduğu noktasına getiriyor bizleri. Şimdi aynı şekilde çoğalıyorlar, aynı şekilde kuruyorlar. Peki niye görmüyoruz? Bir de onu yorumlamaya çalışacağım. Teori. Ne de olsa teorideyiz şu an. Şimdi ben burada
araştırdığım noktalarda gördüğüm şey bu olayın, yani bu orkların dişi ve hani erkek kadın ayrımındaki yaklaşımı, teoride kadın teorisini biraz cücelerinkine benzetiyorum. Örtüşüyor çünkü bahaneler. Nedir? Aralarındaki farkı söyleyemiyoruz. Aynı sakallı cüce kadınların erkeklerin arasında fizik yapısı olarak da benzerlikleri için karışması. Bu durum orklarda da olabilir. İkinci şık, çok fazla dışarıdaki farklı ırklarla zaten iletişim kuran bir grup değil bunlar. Öyle ticaretti, aman kutlamaydı, hadi hep beraber gidelim gelelim durumları yok. O zaman bir iletişim de yok. İletişim olmayınca o kadınları gören de yok. Çünkü savaşa gitmiyorlar. Ancak varlar varsayım olarak. O zaman ne yapıyoruz? Dışarıdaki ırklarla temas kurmamaları da bir sebep olabilir diyoruz. Oradan hemen nereye dönüyoruz? Bu denklemin içinde bir farklı bir nokta daha var. O nokta nedir? Belki de hani belli görevleri var ve evin, yani yerleşim yerinin dışına çıkmayan bir yapıya sahip kadınları. O yüzden de gördüğümüz bir ork kadını yok. Daha çok evde, ev düzenini, yani aile yapısını oturtmuş bir karakter. Çocuk bakımı işte, bilemiyorum artık, hiç orklara detay vermediği için şu an çoğaltamayacağım ama hani belki de böyle bir şey var. Sadece onların o yerleştikleri mağaralar, inler, ne bileyim o bataklık bölgelerdeki ev sahibeleri olarak duruyorlar. Bu da bir şık. Çünkü bu ihtimalin içinde oldukları biliniyor. Ancak ortada göremiyorsunuz veya görüyorsanız da farkına varamıyorsunuz. Doğal olarak da bu noktada bu farkına varamamadan yola çıkarak diyoruz ki elflerden dönüştürüldükleri için aslında kadın ve erkek ork var ve aynı elfler gibi ürüyorlar. İki Kule'de Gimli'nin bu söylediklerine baktığımızda karşımıza yeni bir teori çıkıyor. O da nedir? Saruman'ın doğal olarak kendisinden önce bu işlere başlamış olan Morgoth ve Sauron gibi bir hafif bir deneysel üretim yaptı. Nedir? Dünledain dediğimiz grupla orkları bir şekilde o melez, çapraz bir şekilde eşleştirip kendisine yarı ork, ne bileyim yarı goblin bir ırk yaratma durumu. Üçüncü teorimiz bu noktada bu. Bu durumda ne oluyor? Bir ork kadını, ork erkeği kavramını da kabul etmiş bulunuyoruz. Aslında ork kadını çok kabul ediyormuş olup olmadığımızdan çok emin değilim açıkçası. Çünkü erkek bir orkla kadın bir dağ insanı bir araya gelip yeni bir ırk yaratıyor. Gerçi oradan çıkandan kız çıktı mı, evet bu sefer de bir kadın opsiyonu karşımıza çıkıyor. Yani doğal olarak bir çapraz eşleştirmeyle yeni bir ırk yaratıyor Saruman. Gimli en azından bize bunu söylüyor. Şimdi bu noktada şöyle bir durum var. Yüzüklerin Efendisi'nde Yüzük Kardeşli filmini seyrettiğimiz vakit Bree'de bir Saruman casusu var elimizde. Kimdir? Kendisinin ismi İngilizce Squint-Eyed Southerner diye geçer ki kendisi bir melezdir. Goblin Man diye de çağırırlar. Bu Saruman'ın deneyinin en görülen, en net sonuçlarından biri olduğuna inanılan bir karakterden bahsediyoruz. Bu karakter daha sonrasında Bree'de o ünlü sahnede Bill Ferny'e Hobbitlerin nerede olduğunu söyler ki Bill Ferny de bir Saruman casusudur. Bu şekilde bir çapraz eşleştirme sonucu türemiş bir ırk ortaya çıktığını varsayabiliyoruz. Burada diyeceksiniz ki peki o orklar nereden çıktı? Güzel soru. O orklar Saruman'ın kendisinden önce zaten bu deneyimle, bu deneyleri yapan karakterlerden geriye kalan yaratıkları kullandığını varsayabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet, 3 cevap, 3 teori demiştik. Bir tane de ben ekleyeyim isterim. Çok net şimdi. Tolkien, büyük profesör noktayı koydu. Eru bir tek can verebilirdi. Kabul. Üstadı kıracak halimiz yok. O zaman biz de şöyle bir şey düşünelim. Şimdi Peter Jackson'ın yaptığı gibi bir kozalama veya bu tür bir yapay ortamda belki çoğaltılabiliyordur. Ne bileyim bir büyü,
bir tohumlama veya bir tarif olabilir. Sonuçta Saruman öncesinde de var. İşte ne bileyim Sauron öncesinde de var. Morgoth'tan beri olan bir şeyden bahsediyoruz. Bir ırk var ve nasıl üredikleri bilinmiyor. Tamam, seks hayatını çıkarttık orkların tabiatından. Geriye ne kalıyor? Bu dediklerim kalıyor. Ya tohumlayacaksınız ya kozaya koyacaksınız ya da bir büyüyle canlandırmanız gerekiyor. Çünkü devşirdiğiniz zaman hala devam eden bazı sinerjiler mevcut. Şimdi bu noktada karşımıza çıkan bence güzel bir ekleme Peter Jackson'ın yaptığı da bunların bir koza, bir ya da dediğim gibi bir yapay ortamda kendilerini geliştirebiliyor olmaları ve sonuç olarak ne oluyor? Minik urukayılar kozadan çıkıp kelebek oluyor, ağzına yüzüne beyaz elip yapıştırıyorsunuz, savaşa gönderiyorsunuz. Mantıklı mı? Neden olmasın? Ya tutarsa tarzında bir teorem veya teori. Sonuçta kanıtlama şansımız yok çünkü sorabileceğimiz çok bir kaynak da yok. Bu noktada kendi 4 numaralı çözümünü de arkaya vermiş bulunduğumu düşünüyorum. Evet, tekrar hatırlatıyoruz ki net olsun diye. Son karar neydi? Eru can verebiliyordu, başka da bir yolu yok. Evet, peki. O zaman Hobbit hikayesini okuduğumuzda Azog'un oğlu Bolg diye geçiyor. Bolg, Azog'un oğlu. Bu ne demek oluyor? Yani burada bir aile yapısı var demek mı acaba? Belki de öyle değil. Şöyle değerlendirebiliriz. Sonuçta çünkü Tolkien'in notlarında ve herhangi bir yerde belirttiği bu tür bir aile ortamı, detayı veya ne bileyim anlatımı yok. O zaman şöyle bağlayabiliriz. Bolg, Azog'un oğlu ama ne anlamda? Hani son diye kullandıkları o ifade belki de Azog'un o grubun içindeki, ordunun içindeki statüsünden sonra gelen ikinci adam olduğu için Bolg da bu şekilde hitap ediliyor. Sonuçta Azog ölür ölmez zaten onun yerine komutaya Bolg geçiyor. Belki de oradaki son dediğimiz, o oğul dediğimiz ifadenin de kullanım amacı bizdeki hani ne bileyim tarih içinde birçok örnek görüyorsunuz. Yani kendisinden sonra gelen en cesur, en böyle layık savaşçıya veya yerini alacak karaktere yakın hissettirecek ifadeler kullanılıyor. Bence Hobbit'teki durumda bundan çok farklı değil. Ayrıca buna güzel bir örnek nedir? Tolkien'in 1963 yılında Mrs. Mumby'ye yazdığı bir mektuptan alıntı yapıyoruz. Asıl ikilem bence bu satırlardaydı. Tolkien de kadın ork olduğunu kabul ediyor. Kendince bunun mantıklı olduğunu olması gerektiğini yazıyor. Ama bir en son kararı neydi? Tekrarlıyoruz. Eru'dan başkası can veremiyor. O zaman ork kadını ya var ya yok arasındaki bu ikilem bizi nereye götürüyor? Aslında Tolkien de bu konuda son kararını verememiş durumda. Varlar ama detayları yok. Varlar ama bir üretiliyormuş gibi bir havaları da var. Bir aile yapıları yok, kadınlarla ilgili detay yok. O zaman herkes erkek, hep orduda görüyoruz diyor, savaşırken görüyoruz diyor. Daha yazmamış usta. Usta yazmayınca ancak yorumlayabiliyorsunuz. Yapabilecek çok fazla bir şey yok. Ancak ork kadınları olduğunu bir mektupta da kabul ediyor. Ama öyküye aktarıyor mu? Hayır. Zaten Tolkien dünyasında şunu da göz önünde bulundurmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Oldukça fazla kadın karakter olduğu halde detayları çok fazla olan kadın karakter fazla bulamazsınız. Galadriel gibi işte Luthien gibi böyle Arwen gibi çok böyle hani baktığınızda hikayelerde ana rollere daha çok oynayan karakterleri detaylı görebilirsiniz ama onun dışında öyle çok fazla baktığınızda bir cüce kadını, bir ork kadını kendisi var dediği halde çok fazla detaylı anlatılmaz. Tercihtir, yetiştirememiş olabilir, zamanı olmamış olabilir veya hikayeye katacaklarına tam olarak karar verememiş olabilir üstad. Bunu göz önünde bulunduralım. Bu noktadan şuna varıyoruz. Kendisi de kabul ediyor ork kadınları olduğunu. Ama neyin asılı nedeninin çok kafasında şekillenmediği de açık. Evet, usta da konuya tam karar verememiş. Olayı burada bağlamakta fayda görüyorum. Artık karar veremeyeceğini düşünürsek tamamen yorum açık bir konu. Ben sizin yorumlarınızı veya bu anlatılanlardan hangisi mantıklı geldi duymak çok isterim. Kendi teorilerinizi de yazmakta kendinizi rahatlıkla serbest bırakabilirsiniz. Çok memnun olurum. Olmadı bir videoda öyle yaparız. Şans, kader, kısmet.
Nedir? Smeagol'un evinde bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin. Yeni videolarda buluşmak üzere. Smeagol'un evinden hepinize hoşça kalın diyorum.